Açların halini anlamak için oruç tutuyoruz hikayesini bilirsiniz. Yıllardır bu masalı anlatıp durdular. Peki bu masalı neden anlatırlar hiç düşündünüz mü? Öncelikle herkesin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. İnşallah bu Ramazan'ın dolu dolu geçmesi için birbirinden farklı ve değerli yayınlar yapmayı düşünüyorum. Sizin için güzel bir Ramazan programı hazırladım. İnşallah bununla ilgili detayları en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Oruç meselesine dönecek olursak, öncelikle biz orucu fakirlerin, aç kalan insanların halini anlamak için falan tutmuyoruz. Bu efsaneyi bugün burada çürütmüş olacağız inşallah. Neden açların halini anlamak için oruç tutmuyoruz? Çünkü İslam medeniyetinde karnı aç olanlar doyurulur. Açların, fakirlerin ihtiyaçları karşılanır. Açlar abad edilir. Halini anlamak için aç kalınmaz. İslam devletinde aç diye bir şey olmaz zaten. Ne Hazreti Peygamber, ne Hazreti Ebu Bekir, ne Ömer, ne Osman, ne Ali açın halini anlamak için aç kalmamıştır. Açın halini gördükleri saniye ihtiyacını gidermişlerdir. Yani sen bölüm başı 50 milyon liralık, 100 milyon liralık televizyon programı yapacaksın ya da ne bileyim işte milyon dolarlık ihaleler kovalayacaksın, havuzlu villalarda rant sofraları kuracaksın, sonra da açın halinden anlamak için oruç mu tutacaksın? Ne anlatıyorsun sen? İslam medeniyeti açın halinin anlaşıldığı bir medeniyet değildir. İslam medeniyetinde aç adam olmaz. Evet, yoksul olabilir, yardıma muhtaç insanlar illaki olabilir ama fitre, zekat gibi devlet eliyle mecbur olan sistemlerle yoksulların sıkıntılarının hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanır. Mesela örnek verecek olursak, bugün Türkiye'nin en zengin adamı, örnek veriyorum Koç diyelim. Bu adamın yıllık ortalama resmiyette 2 trilyon Türk lirası geliri var. %2,5-3 kadar zekat verme zorunluluğu vardı eğer İslam devleti olsaydı. O da yuvarlak hesapla 90 milyar para demek. Yani eski parayla 90 trilyon zekat vermek zorunda her yıl. Sadece Koç'tan bahsediyorum bu arada. Sadece Koç'un fakire vermesi gereken para 90 trilyon. Binlerce böyle zengin var bu ülkede. Hepsini hesaplasak zaten zorunlu zekat sistemi olsa memlekette fakir kalmayacak. O yüzden biz Ramazan ayında açın halini anlamak için falan oruç tutmuyoruz. Oruç öncelikle bir ibadet olduğundan, şu veya bu sebepten ziyade Allah rızası için, Allah öyle istediği için, Allah'ın emirleri sorgulanamayacağı için tutuyoruz. Birincisi bu. Ramazan'da niye oruç tutuyoruz? Çünkü Allah öyle emretti. Bitti. Çünkü Allah Ramazan ayında isteyen oruç tutsun, istemeyen tutmasın şeklinde bir tercih hakkı sunmamış Müslümanlara. Müslümanlara diyorum bakın. Kafirler zaten oruç tutamazlar ve tutmakla yükümlü de değiller. Zaten ahirette de isteyen cennete, isteyen cehenneme gibi bir tercih hakkı olmayacağından sadece Allah'ın indirdiği son din İslam'a teslim olanlar ve İslam'dan önceki eski ümmetler cennete girebileceğinden cehennem korkusu olmayanlar pek tabi sorumlu tutulmayabilirler. Tercih kendilerinin. Yani ben Müslüman değilim, cennete cehenneme de inanmıyorum veya varsa da korkmuyorum, umurumda değil diyen insanlar için elbette oruç tutmak zorunlu değil. Müslüman olmayanlar oruç tutmaya kimse tarafından zorlanamazlar. Allah dünyada kafirlere böyle bir özgürlük hakkı tanıyor. Dünyada, altını çizerek söyleyelim. Müslüman olmayanlar dünyada diledikleri gibi yaşama hakkına sahiptirler. Müslümanların özel sınırlarını ihlal etmemek kaydıyla tabii. Peki biz orucu sadece Allah emrettiği için mi tutuyoruz? Evet, sadece Allah emrettiği için oruç tutmakla birlikte elbette orucun da bir takım hikmetleri vardır. Yani Allah hiçbir zaman sünneti gereği hikmeti olmayan, insan için bir faydası olmayan gereksiz şeylerle insanları sorumlu tutmaz. Allah'ın emirleri hem imtihandır hem de içinde çok fazla hikmetler barındırır. Oruç da böyle. Birincisi, oruç en tesirli ve en faydalı nefis terbiye yöntemi. İnsanlar oruç tuttukları sürece dünyevi ihtirasları ve hırsları çok fazla düşünemezler. Nefsin hoşuna giden haramlar oruçlu insanı cezbetmez. Veya cezbetse bile tesiri normal günlere kıyasla çok daha hafif olur. Kur'an açıkça söylüyor. Oruç size farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Yani mesele empati göstergesi değil, takva bilinci kazanmaktır. Allah'ın koyduğu sınırları gözeten bir karakter inşa etmektir. Evet, açlığı tadarız, susuzluğu hissederiz ama bu bir sosyal deney değil, bir kulluk eğitimi olarak görülmeli. İnsan 12 saat boyunca helal olan yemeği bile Allah emretti diye terk edebiliyorsa, haramı da terk edebilir demektir. Oruç, insan beynine
sen nefsinin kölesi değilsin mesajını kodlayarak insanı sayısız haramdan koruyan bir mekanizma inşa eder. Bir diğer hikmeti de orucun insan sağlığına olan sayısız faydalarıdır. Artık biliyorsunuz neredeyse ateistler bile orucun insan sağlığına olan faydalarını kabul etmek zorunda kaldı. Doktorlar, bilim insanları artık birçok hastası için aralıklı orucu bir tedavi yöntemi olarak öneriyorlar. Orucun insan vücudundaki zararlı metalleri temizlediği, vücuda adeta format attığı, birçok hastalığın hatta kanserin bile sadece oruç tutarak tedavi edildiği bilimsel makaleler yayınlandı. Tabii bundan çok değil, 20 sene önce bile orucun bu denli faydalı olduğu bilinmiyordu. Hücre temizliği dediğimiz otofaji mekanizmasının açlıkla tetiklendiği bilinmiyordu ama artık bilimsel bir gerçeklik. Sürekli yiyen, sürekli tüketen bir insan modeli yerine disiplinli, kontrollü, iradesini yöneten bir insan modeli inşa ediyor oruç. Sadece mideyi de değil, tüm sistemi eğitiyor. Bağırsaklardan zihin berraklığına kadar. Yani mesele sadece manevi değil. Biyolojik olarak da insanı restore eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu daha önce bu kadar detaylı bilinmiyordu. İnsanlar alemlerin Rabbi olan Allah emrettiği için bu ibadeti koşulsuz yerine getiriyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada orucun insan sağlığına olan faydaları da ortaya çıkınca Allah'ın insanın zararına bir şey emretmediği, emretmeyeceği daha da netlik kazanmış oldu. Dolayısıyla oruç ne bir sosyal empati göstergesi ne de basit bir aç kalma eylemi. Oruç bir inşa sürecidir. İnsanı inşa eder. Karakter inşa eder. Ayrıca disiplin ve sabır inşa eder. Hem manevi anlamda hem de fiziksel anlamda. Yani açların halini anlamak için falan oruç tutulmaz. Fakirin fukaranın halini anlamak için aç kalacağımıza onlara yardım edip müşkülünü gidermeyi emreder İslam medeniyeti. Yıllardır öyle bir Müslüman modeli meydana getirmişler ki yani insanları dinden, imandan, İslam'dan nefret ettirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Böyle saçma sapan masallarla milleti uyutmuşlar. Sakallı Müslümanları asıp kesmişler, badem bıyıklı menkıbeci sapıkları yaratmışlar. İşte Müslüman budur, alın bunu dinleyin demişler. Vitrine Müslüman diye bu tarz insanları koymuşlar. Açın halini anlamak için oruç tutuyoruz değerli kardeşim diyerek milleti oruçtan da, Kur'an'dan da, İslam'dan da nefret ettirmişler. Emin olun bunu kasıtlı yapıyorlar. Kasıtlı olarak böyle tipleri din hocası diye piyasaya sürüp uyandırmak için indirilmiş olan dini böyle uyuşuk hale getirip milletin İslam'dan nefret etmesini sağlıyorlar. Ama böyle bir İslam yok. Bu sapıklara bakıp da Allah'ın dinini terk etmeyin. Allah böyle mıymıntı, sürekli masal anlatan, menkıbeler uyduran bir din indirmedi. Allah uyutan bir din indirmedi. İslam uyutmaz, uyandırır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Allah'ın dininde her şey sistematiktir ve arkasında kusursuz bir bilinç vardır. Tesadüf yoktur. Rastgelelik yoktur. Gelişi güzel konulmuş bir hüküm yoktur. Tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Selamun aleyküm.